Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olasın Ömer. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün Ankara'da yapılan NATO zirvesini konuşacağız. Son 2 gün boyunca Ankara sadece Türkiye'nin değil, NATO'nun da diplomasi merkezi oldu. Zirve uluslararası basında geniş yer buldu. Özellikle Türkiye'nin artan stratejik önemi, savunma sanayi ve NATO içindeki askeri kapasitesi öne çıktı. Bugün bu zirveye klasik bir diplomasi toplantısı gibi değil de biraz daha net bir başlıkla bakalım istiyorum. İsterseniz genel bir tabloyla başlayalım. Ankara'daki NATO zirvesini siz nasıl okuyorsunuz? Bu zirve Türkiye açısından neden bu kadar önemliydi? Öncelikle bu bir NATO toplantısı olarak görülmemeli. Sadece bir toplantıdan ziyade bu bir zirve. Bu zirvenin Türkiye'nin NATO'nun içindeki yerini hatırlatması açısından önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Daha belki de bir adım daha ileri gidebiliriz. Burası artık Türkiye'nin bu toplantıyla beraber, bu zirveyle beraber Türkiye'nin sadece coğrafi konumuyla değil, askeri kapasitesiyle, savunma sanayisiyle, diplomatik ağırlığıyla vazgeçilmez bir ülke olduğunu gösterdi. Ben neredeyse bütün videoları izledim. Hem karşılama videolarını hem toplantı videolarını. Yani şöyle söyleyeyim, yani yanlış anlaşılmasın, hepsini tamamen izlemedik ama büyük yani kesitler olarak hepsine baktım neredeyse. Burada muhteşem bir presentation var. Geçenki toplantımızda da söylemiştim. Onun 2 günde e, devam edebilir olması ve herkesin orada bir tekrardan bir Türkiye ile ilgili yeni bir fikir oluşturması açısından bu toplantı bence çok önemliydi. Tabii şimdi burada olayın sadece e, on the surface bölümüne bakmadan yani burası Türkiye için neden önemli, Türkiye NATO için neden önemli? Daha önce de söylediğimiz gibi işte Karadeniz'iydi, Ukrayna-Rusya denklemindeki problemler, Orta Doğu, Boğazlar, bunların hepsi Türkiye'nin içinde yer aldığı, yani bütün bu problemlerin çözülebilmesi için Türkiye'nin artık bir sadece partner, stratejik konumlu bir ülkeden ziyade bir partner olarak görülmesinin eee, sebebi oldu bence bu zirve. Yani çünkü çok muazzam bir ağırlama vardı ve muazzam bir program vardı. Dolayısıyla bu hem iyi bir hatırlatma hem de iyi bir chapter, yeni bir chapter açmış oldu diye düşünüyorum ben Türkiye. Peki bu zirvenin en büyük kazananı kimdi? Türkiye mi, Başkan Erdoğan mı yoksa NATO mu? Hı. Türkiye'nin zirvenin yani en büyük kazananı Ankara kedileri. Onları gördün mü? Yani Ankara Evet, kedileri evet. falan getirmişler. Müthişti. Tabii şaka bir tarafa. Sanıyorum burada Türkiye bu zirvede Başkan Erdoğan öncelikle Türkiye bence bir kazananı durumunda ev sahibi olarak. Başkan Erdoğan e, bir hani rüşünü ispat etmesi gibi falan bir durum söz konusu değil ama bu tamamen bir validation, bütün herkesin anlayabileceği şekilde biz sadece bugüne kadar söylediklerimiz değil, bu da yaptıklarımız. Mesela bir yere çağrılırsınız, gidersiniz, gitmezsiniz, bir davet olur, birilerini beklersiniz, gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Yani tam kadrolu bir toplantı ve zirve olduğu için tabii ki Başkan Erdoğan bu zirvenin e, kazananlarından. Bence üçüncüsü de Türk savunma sanayisi oldu. Çünkü daha önceleri bizim işte belki şimdi de bazen bu turistik geziler falan oldu ama e, genel olarak şu an artık buradaki misafirlerin, uluslararası ülkelerdeki misafirlerin artık gezebileceği bir savunma galerisi var. Yani daha önce bizim bu noktada değildi. Zaten şu an ihracat açısından da çok büyük bir durumda. E, Bu hem İHA'lardan, SİHA'lardan bahsediyoruz hem de savunma sanayisinin sadece İHA'larla, SİHA'larla olacak bir durum değil bu tabii ki. Savunma sanayisinin öbür tarafındaki e, işte sergilenebilir, satılabilecek, ihracat yapılabilecek ürünler açısından bence savunma sanayisi bu zirvenin üçüncü kazananı olmuş gibi Türk sanayisi için söyleyelim. Daha da bunu hani biraz daha açacak olursak burada geçenki toplantımızda ben orada gayet güzel geri dönüşler aldım. Bizim biraz yani sadece yorumdan ziyade olayı analiz edip yani olduğu şekliyle verme durumu açısından burada Kaan projesinin işte çelik kubbe yaklaşımının artık bunun NATO'nun ve sadece NATO'nun değil Avrupa ülkelerinin tamamının
ve dünyadaki birçok ülkenin bunlara çok dikkat ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu zirve Türkiye için hem diplomatik hem stratejik hem de prestij açısından önemli bir kazanım oldu. Umarım o şekilde devam eder. Uluslararası basında Başkan Trump'ın Başkan Erdoğan'a verdiği önem çok konuşuldu. Sizce Trump-Erdoğan ilişkisi bu zirvede nasıl bir rol oynadı? Orada tam bir bromance var yani they are in love. So bu tabii ki ikili ilişkiler önemli. Burada belki de genel olarak diğer ilişkilere baktığın zaman işte Başkan Trump'ın birileriyle hep bir problemi oldu ama Başkan Erdoğan'ın yanına gelince böyle hani bir çocuk işte büyüklerin yanına gelince ki hani hal ve hareketlerini düzeltir gibi ya da akranlarıyla yaptığı şeyleri büyüklerin yanında yapmaz gibi bir durum oluyor. Yani bu bir ciddiyet göstergesi, bu bir samimiyet göstergesi aynı zamanda. Ve karşı tarafı hafife almadığını görüyoruz. Karşı taraf burada Başkan Erdoğan açısından söylüyorum. Bu ülkelerin tamamen dış politikalarını değiştirir mi? Değiştirmez ama önemli bir açılım sağlar. Şimdi biz bence bu ilişki bu şekilde kullanabilir. Toplantı ilk günü daha yani ortada herhangi bir birebir görüşmeler yapılmamışken e, zaten Başkan Trump S-400, F-35 katsayı yaptırımlarıyla ilgili direkt açıklama yapıyor. Yani normalde şey diye bekleyebilirdik onu. 2 gün görüşmeler yapılır ondan sonra böyle bir şey olacak diye. Olmadı. Hemen başladı bu. O da ilişkinin samimiyetinden, ilişkiye güvendiğinden bence o şekilde rahat davranabildi Başkan Trump. Bu herkes tarafından bence bazıları tabii ki imrenerek bakıyor olabilir. Bazıları da e, bunu yani gayet hoş görüyor. Bence bu hem Türkiye için hem de Türkiye'nin ortaklık içerisinde olduğu ülkeler için gayet güzel bir mesaj oldu. Umarım yine o şekilde devam eder. Çünkü bunları sadece kişilerle bitmiyor. Sonrasında kurumlar devreye girmiş olacak. F-35 ve Kaatsa konusunun özellikle Yunan basında çok öne çıktı. Türkiye burada somut bir kazanım elde etti mi? Şimdi tabii ki yani şöyle bir hata yapmamak gerekiyor. Şimdi benim burada Amerika'da biliyorsun bizim Yunan müşterilerimiz var ve bir tanesi bana belki de en yakın olan e, insan ilişkiler açısından e, ailelerden bir tanesi. Şimdi bizim buradaki söylediklerimiz Yunanistan'ın halkı için değil ama Yunanistan'ın bulunduğu siyasi e, partiler açısından siyasilerin belirlediği işte bu yani İsrail'de de öyle aslında yani orada bir siyasi oluşum var. Yani bu İsrail halkını tamamen temsil etmiyor. O şekilde baktığımız zaman. Şimdi o zaman biraz hani go back to business yapalım. Yani Yunanistan bu işten rahatsız çünkü Yunanistan bu aralar pek bir rahat durmadı diyelim. Yani Doğu Akdeniz'deki özellikle Kıbrıs üzerinden İsrail olan ilişkileri Türkiye için çok rahatsız edici boyutta. Çünkü şu an dünyada hiçbir ülke e, Amerika'nın dışında e, rahat bir şey ilişkisinde değil. İsrail'le bir mesafe koymuş durumdalar. Yani bunun şeyleri var tabii ki. Exception'ları var. İşte Arjantin var. Düşünüyorum yani başka kim var? Belki de Yunanistan var. Ama Yunanistan halkının tepkisine baktığın zaman yani onlar aynı görüşte değiller kendi iktidar partileriyle. Bu açıdan olayların askeri tarafına bakınca zaten Yunanistan'la Türkiye'yi aynı kategoride bir rakip gibi görmek gayet anlamsız gibi olur. Yani benim işte Roger Federer'le tenis oynarken benim kazanma ihtimalim neyse Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı herhangi bir savaşı kazanma ihtimali o yani. Dolayısıyla bu biraz da şey gibi, kamuoyunu biraz meşgul etmek gibi. Biz Yunan halkını seviyoruz. Eee, Türk halkı onların abisi gibi, ablası gibi diyelim. Yani öyle bir özel bir düşmanlık olduğunu ben düşünmüyorum. Ve siyasilerin de bunu aşması gerektiğini düşünüyorum. Burada yine dikkat edilecek olursa biz hep nereden gidiyoruz? Bir ilişki nasıl yönetiliyor? Başkan Erdoğan'a baktığımız zaman çok net bir şeye girdi. Şeyde yani bir çizgisi var. Yani omurga dediğimiz omurgayla beraber bir çizgisi var. O çizgide kimseye sataşmıyor. Sataşmamak ne demek? Yani herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir şeyler yapacak ama eğer sen beni tehdit etmeye başlarsan o zaman hani el artırabiliyor. Şimdi bu net.
yani durup dururken herhangi bir yerde sadece işte kamuoyunun desteğini kazanacağım diye işte hadi işte bugün de Yunanistan'a çatalım bir durum yok ama Yunanistan o durumda. Şimdi oradan çıkması lazım. Yani o çünkü yani şu dediğim örneği bence insanlar hatırlasınlar. Yani ben işte orta derece bir tenis öğrencisi, tenis oyuncusuyum. Roger Federer de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu. Yani Yunanistan'la Türkiye'yi karşılaştırmak bir haksızlık gibi geliyor Yunanistan'a. Yani o açıdan ben her ne kadar burada hani Yunanistan'ı çünkü şeyde hani işte kamuoyunda işte basın toplantılarında bu biraz öne çıkmış gibi olsa da ben bunun çok arkasını geleceğini çok da yani Türkiye'nin bunu ciddiye alacağını düşünmüyorum. Yani Türkiye kendi yolunda devam edecek. Bu açıdan şu önemli. E, Belki hani siyasi iktidara da Yunanistan'daki siyasi iktidara da bir mesaj verilmiş oldu. Çünkü artık yani bu yaptırımlar Türkiye'nin içerisinde bulunduğu yaptırımların artık kalkması söz konusu. Demek ki burada bir siyasi kapı açılmış durumda. Tabii ki burada yine hatırlatmamız gereken yani her şey maalesef başkanların sözüyle bitmiyor. Özellikle Amerika için söyleyebiliriz. Bunun işte kongreye gelip hem temsilciler meclisinden hem de senatodan geçmesi gerekiyor. Ve geçenki konuşmamızda ben yine altını çizmiştim. Başkan Trump Türkiye için yarım işlerin bitirilmesi anlamında bir fırsat. Bu fırsatın 2028 Kasım'a kadar değerlendirilmesi lazım. Hatta bu ara seçimlerde Kasım 2026'da bile bu dengeler değişeceği için Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde biraz daha Türkiye'nin diplomatik konuda elinin hızlandırması lazım ki bazı şeyler sonuca ulaşabilsin. Başkan Trump açısından baktığımızda o da bu zirveden kazançlı çıktı mı? Yani onun bence sempatikliği arttı diyelim, ağırlığı arttı. Yani şimdi yani bir karşılama töreni vardı. Bilmiyorum onları yayınlayacak mıyız videolarda ama şu an oradaki karşılama, Ankara'daki ilk gün karşılaması daha önce herhangi bir başka devlet başkanı yapılmış bir şey değil. Bu sadece Ankara'nın Trump için yaptığı bir şey değil, aynı zamanda Trump da işte bu şekilde karşılanıyorum. Yani benim karşılığım bu. Hem de NATO'nun ikinci en büyük e, gücü tarafından o da aslında bir mesaj vermiş oluyor. Eğer gelmeseydi büyük bir problemdi. Ankara için değil, Washington için. Gelip aynı ilgiyi görmeseydi yine bir problemdi. Ama bence bu sanıyorum geçen sene bahar ayında olması lazım diye hatırlıyorum. Başkan Erdoğan buraya geldiğinde çok iyi ağırlanmıştı. Onun yani 3-4 katı daha iyi bir seviyede çok iyi bir ağırlama oldu. Bu açıdan yani bu belki hani Avrupalılar rahatsız olmuş olabilir bundan ama yani biraz hani ne kadar ekmek o kadar köfte gibi Trump'ın yaklaşımı o. O açıdan bence Trump da bunun kazananı olarak görülebilir. E, Bu şekilde hem NATO üzerindeki baskısını sürdürdü hem de Başkan Erdoğan'la ilişkisini öne çıkararak güçlü bir diplomatik görüntü verdi. Bence bu kıymetli. Şimdi biraz da kaybedenlere bakalım. Bu zirvenin kaybedenleri kimler oldu? Şimdi burada kaybeden tabii ki biraz hani yani parantez içinde kullanıyoruz onu. Yani buradaki kaybedenler e, Türkiye'yi halen eski kalıplarla değerlendiren zihniyetler oldu bence. Biz yani hep ne diyorum yani yine altını çizerek söylüyorum. Siyasi görüşün ne olursa olsun devlet söz konusu olduğu zaman, devlet menfaati söz konusu olduğu zaman sen o siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp sadece devlete odaklanabiliyor musun? Şimdi bunu neden söylüyorum? İşte çünkü halen bir çevreler ya hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi işte ne bileyim bir işte halen Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan bir ülke gibi falan düşünüyorlar. Türkiye'nin öyle bir kaygısı yok bugün. Yani şeyinde de yok yani ajandasında da yok. Ama işte 2013 yılına kadar çok büyük bir baskı vardı Türkiye'nin üzerinde. İşte şunu da düzelt yapacağız, bunu da düzelt yapacağız. Ya her şey olmuş ama şu eksik kalmış. Yani almamak için bütün şeyler hazır. Eee, Bütün bahaneler hazır.
Ve ben o Avrupa Birliği konusunda zaten şey değilim, yani bence şu durumda, şu aşamada zaten Türkiye kabuğundan tamamen çıktı, onu aşmış durumda. Yani olsa da olur, olmasa olur. Olursa sadece bunun Avrupa'ya belki faydası olur. Ama Türkiye Avrupa kadar bundan faydalanmaz bu noktada. 10 sene önce aynı şeyi söyleyemeyebilirim bunun için. Şimdi burada yani kaybedenlerin zihniyet kayıplarını söyledik. İkinci kaybedenin Avrupa'daki bu konfor, savunma konfor olayı, şunu anlamış oldular bu zirveyle. Yani Türkiye ve stable bir region olmadan, orada bir bölgede bir stability olmadan ve Türkiye olmadan kendi savunmalarının eksik kaldıklarını net gördüler. Bu açıdan biraz şey yaptım, yani üzülmedim de, yani böyle hafif acıyarak da baktım bazılarının durumuna. Çünkü geliyorlar, işte kafalarında ne var bilmiyorum ama şimdi de girişten itibaren böyle bir şaşırıyorlar falan. Ha, yani böyle yani nasıl bir yere geldik falan diye. Bu sadece yüzeyselde kalan bir şey değil. Bunun arkasında savunma problemi var. Demek ki hem yüzeysel, hani sunum açısından söylüyorum yüzeysel derken, hem onu çok net görmüş oldular, hem de evet, yani bu ülke burada olmadığı sürece, güçlü olmadığı sürece bizim Avrupa için söylüyorum, savunma ihtimalimiz, kendi savunmamızı güçlendirme ihtimalimiz sıfır. Dolayısıyla onlar da bunun anlamış olma açısından kaybeden olmuş oldu. Ya maalesef burada yine benim Yunanlı arkadaşlarım olduğu için biraz şey, hani tekrar altını çizerek söylüyorum, Yunanistan bu işin kaybedenlerinden biri, ama bu yani genel değerlendirme açısından benim kendi kişisel görüşümü söylersen, yani ben Yunanistan'ı herhangi bir zaman içerisinde Türkiye rakip görmediğim için Yunanistan'da kaybedin demek pek şey gelmiyor yani. Ama yani basındaki toplantılardaki şudur budur, işte Mitsotakis evine gidince muhtemelen bunu bir kayıp olarak görecek. Dolayısıyla yine Yunanistan'da bunun üçüncü kaybedeni diyebiliriz. Avrupa basınında Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu yönünde yorumlar vardı. Sizce Avrupa gerçekten Türkiye'ye bakışını değiştiriyor mu? Ya şimdi pek şey değil. Tamam, değiştirse de değiştirmese de umurumuzda mı diye bir şey söyleyeyim ben sana. Yani niye yani şimdi şöyle, soru yanlış anlaşılmasın. Yani keşke değiştirseler mi, yoksa değiştirmek zorundalar mı? Yani başka şeyleri yok. Yani çareleri yok. Yani zaten mesela şimdi diyoruz ki, şimdi mesela sen tenis oynuyor musun? Yok, hayır. Oynamıyorsun. Şimdi bana geldin, dedin ki işte işin ilk interview yaptığın zaman, ya işte Kemal Bey, ben çok iyi derecede tenis oynuyorum dedin. Tamam, yani işte bunun altını dolduramazsan, işte 2 ay sonra bir yerde işte oynayacağımız zaman biz bunu göreceğiz. Yani benim ne düşündüğüm ya da senin ne söylediğin önemli değil. Gerçek önemli. Gerçek de şu, bunu hani farkına varmaları açısından sorarsak, hani bu değişti mi? Evet, değişti, ama Türkiye'nin de pek umurunda olduğunu sanmıyorum yani. Zaten hani bu omurgalı ve sadece Türkiye'ye odaklı bir devlet politikasının artık o tür şeyleri pek umursamadığını görüyoruz. Yani işte Avrupa'da bizi sevecek mi? Sevmesin ya. Yani niye sevecek ki? Yani bir Belçikalı beni sevmesin, olabilir yani, ya da bir Hollandalı beni sevmesin. Yani herkesin farklı değerleri var. Yani şimdi bir şeyi ben burada söylemek istiyorum. Bak, bunu yani bu normal programımızda yok, ama ben Amerika'daki siyasetçilerle özel görüşmelerim olduğu zaman, yeni bir pozisyona gelmişlerse, yeni bir işte rolleri varsa, onlara söylediğim ve bunu genelde yazılı yapıyorum. Yani biraz hani recommendation gibi, yani işte şunları yaparsan öğüt verir gibiden ziyade, yani bir işte danışman gibi diyorum ki, yani şimdi Türkiye ile ilişkiyi baktığın zaman, eğer Türkiye'ye böyle üst perdeden konuşursan, tamam, kaybedersin. Yani böyle bir ben şöyleyim de senden dolayı yok, böyle yani o üslup siyasi şeyler için de söylüyorum, partiler içinde, devlet politikası içinde, devlet kültüründe, Türkiye devlet kültüründe bu hiçbir zaman okey olmayacak. Yani bir toplantıya geliyorsun, burada oturuyoruz beraber. Ben senin üst perdeden konuştuğunu ya da bana üst perdeden davrandığını hissettiğim an, bir Türk devleti için o toplantı bitmiş oluyor. Şimdi belki bunu şu an söylemem çok doğru olmayabilir, ama bunu mesela Chris Coons geçen ay misafirimizdi.
burada. Orada biraz hissettim. Yani yine mesela benimle yakın olmasına rağmen o konuda nasıl olduğumu bilmeme rağmen böyle biraz böyle şey gibi ya biz işte şöyle yapıyoruz. Yani Türkiye'nin böyle yapmasını söylüyor. Yani yok senin öyle bir şeyin yok, görevin yok. Yani her kültür, her ülke kendi değerleriyle değerlendirmeli, yargılanmalı yanlış oldu. Kendi değerlerine göre bunların ağırlığına bakmamız lazım. Şimdi ben gidip de oraya işte ya işte siz şunları yapmıyorsunuz dedim an o toplantı bitti. Şimdi Avrupa'da biraz bu var. Bu değişir mi? Ee, Zaman içerisinde önemli mi? Hiç önemli değil. Yani çünkü anlaşmaları yapıyorlar mı? Yapıyorlar. İHA'ya alıyorlar mı? Alıyorlar. Savunma sanayinde ortak olmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Herhangi bir sıkışıkta Türkiye'ye geliyorlar mı? Geliyorlar. Yani gerisi çok önemli değil. Nasıl hissetmiş? Yani pek bu şey gibi. e, Yani ikili ilişkilerden ziyade yani umurumuzda mı? Değil. Yani bence bu şekilde algılayabiliriz, değerlendirebiliriz. Son olarak bu zirveden sonra Türkiye açısından hangi başlıkları takip etmek gerekiyor sizce? Şimdi burada yine ben bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben bu yayınlara hazırlanırken tabii ki yayın olmadığı zamanda da yani ben bunları çok yakından takip ettiğim için şöyle bir durum var bizde. İşte bir taraf diyor ki işte şu bir iPad değil mi? Ben bunu diyorum ki bu sana bu Apple'ın iPad'i diyorum. Sen karşı tarafta olduğu için diyorsun ki yok bu işte şunun şusu diyorsun. Ben diyorum ki abi, işte bu iPad olduğunu şey yapmak için seni ikna etmek için bu yani Gold iPad falan diye böyle saçma sapan ben de olayı abartıyorum. Sen de bunu hafife alma olayını abartıyorsun. Buradan başka bir yere gideceğiz yani senin soruna geri gideceğim. Şimdi biz geçenki yayınımızda net bir analiz yaptık. Bu analiz F-35'lerin, S-400'lerin Türkiye ve Türkiye'nin müttefikleri açısından nasıl bir problem teşkil ettiğini ve bu problemin asıl eee, sebebinin ne olduğunu. Yani burada bir problem var. Kim başlattı, neden oldu, nasıl buraya gelindi ve buradan nereye gidilebilir? Şimdi dolayısıyla bu arada yine az önceki de söylediğimiz gibi bugün Başkan Trump'ın pozisyonu biraz tabii avantajlı şu açıdan. Kendisi yapmak isteyebilir ama işte senatodan ya da kongreden geçmeyince diyecek ki işte ben istedim ama olmadı. Yani öyle bir ihtimal de var. O önemli değil. Burada artık bir diplomatik yol açıldı. Dolayısıyla bu F-35 sürecini çok yakından takip etmek gerekiyor. Burada biraz Amerikalı gibi takip etmek gerekiyor. Yani çok güzel toplantı yaptık, hadi eğlenelim hikaye yok. Bunun hemen devamlı gelmesi açısından diplomatik görüşmelerin yoğunlaştırılıp bunun bir nihayete eriştirilmesi gerekiyor. Bu F-35 ile ilgili. Yani bu şu da olabilir Ömer. Eğer S-400'ler ile F-35'ler olmayacaksa Türkiye'de artık bütün şeyleri geride bırakıp bir karar vermesi gerekiyor olabilir. Yani o S-400'den kaynaklanan ihtiyaç bir şekilde giderilirse okey. Yani o zaman e, yani onları kullanmamak bir problem değil. Çünkü onun yerine alternatifi gelmiştir. O zaman F-35 devam eder. Ama burada daha önemli olan bu yaptırımlardan bahsetmiştik. Katsa yaptırımlarından. Ve burada artık Türkiye o yaptırımların içerisinde değil. Bu finansal olarak da Türkiye'ye gayet biraz daha rahatlık getireceği için yani oranın da eee, tamamen netleştirilmesi lazım. Savunma sanayinden zaten bahsetmiştik. Şimdi bunun içinde yani Kaan projesi Türkiye'nin gururu bir proje. Bu projenin de yine bir an önce nihayete eriştirilmesi gerekiyor. Nasıl olacak bu? İşte Amerika'yla bu Kaan'ın motoru konusunda bir işbirliğiyle olabilecek. Şimdi bütün bunları anlayınca diyeceğiz ki o zaman yani çok hani bu işte kamuoyu şu bu onlara bakmadan tamamen diplomatik yollarla bunların bir an önce sonuçlanması için gerekli olan görüşmelerin başlanıp belli bir takvimde de bunların bitirilmesi gerekiyor. Ben yine söyleyeyim o takvimin çok geçmemesi lazım. Yani 2028 Kasım'dan önce Türkiye bu işleri
bir nihayete bağlaması lazım. Çünkü 2028'den sonra just because, yani muhtemelen demokratlar gelmiş olacak ve onların bu olaya bakış açısı biraz farklı. Dolayısıyla Türkiye kendine odaklanıp bu problemleri Başkan Trump'ın işbirliğiyle çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kemal Bey teşekkürler. Bugün Ankara NATO zirvesini kazananlar ve kaybedenler açısından değerlendirdik. Öne çıkan tabloda Türkiye bu zirvedeki stratejik ağırlığını gösterdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayına kadar stay united. Bye bye.